Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün lastiği ile modeli aynı devam eden, yapımı çok kolay, hemencecik örebileceğiniz bir yelek modeli göstermek istiyorum sizlere. Lastiğimiz ve arasındaki modeller aynı şekilde devam ediyor. 3 düz 3 düz şeklinde bilinen bir model. Arada ajurlu bir örnek kullandım. Aradaki ara model kısmımız 9 ilmek. Ajurlu olan bölümümüz ise 11 ilmek. Şu şekilde bir model 20 ilmek ve katlar olarak hesaplamanız gerekiyor. Şöyle göstereyim. 20 ilmek şeklinde hesaplamanız gerekiyor. Ben bir ara model, ana model ve tekrar ara model şeklinde bir anlatım yapmayı düşünüyorum. Bunun için bana 29 ilmek gerekiyor. Hemen şöyle arkasını da göstermek istiyorum. Lastiği ile bir devam ettiği için farklı görünümde bir model oldu. 29 ilmeğimizi hazırladık. 3 numara şiş kullanıyorum. Örgümün ilk sırasındayım, arka taraftayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 3 4 dördüncü ilmeğimizi düz örmemiz lazım. Tekrar 3 ilmek ters örüyorum. Dördüncü ilmeğimi düz. Bu şekilde 3 ilmek ters, 1 ilmek düz olarak sıra boyunca örüyoruz. Arka tarafta modelimizi kurduk. Şimdi örgümün ön tarafındayım, ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Başlangıçtaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki ilmeğimi ters. Sıra boyunca ilmeklerimi aynen oldukları gibi örmeye devam ediyorum. Örgümün arka tarafındayım. 3. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 3 ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki ilmeğimi düz. Sıra boyunca ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Örgümüzün ön yüzündeyiz. 4. sıradayız. 4. sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 ilmek dolayarak artırıyorum. 3 tane olan düz ilmeğimi bir defada topluyorum. Tekrar 1 ilmek dolayarak artırıyorum. Aradaki ilmeği ters örüyorum. Sıra boyunca önce 1 ilmek artırıyoruz. 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyoruz ve tekrar 1 ilmek artırıyoruz. Aradaki ters ilmeğimizi örüyoruz. Aynı şekilde sıra boyunca örgümüze devam ediyoruz. Çok kolay bir örgü modelidir. Hemencecik üreyecek, sizi hiç yormayacak. Dördüncü sırada modelimizi kurduk. Bunun lastik bölümü için aynı şekilde 1 2 3. defa modelimi uyguladım. 1 2 3. Sonra ana modelime geçtim. Lastik kısmını istediğiniz kadar artırabilirsiniz. Bunu 3 sıra yerine 4 veya 5 sırada yapabilirsiniz. Lastik bölümünün nasıl yapıldığı anlaşıldı. Ben hemen üst bölüme geçmek istiyorum. Örgümün arka tarafındayım. Tekrar ilmeklerimi 3 ilmek ters, 1 ilmek düz şeklinde sıra boyunca örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Aynı şekilde ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. Sıramızı tamamladık. Örgümün tekrar arka tarafındayım.
Kenar ilmeğini örmeden aldım. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Aradaki bir ilmeğimi düz. Sıra boyunca ilmeklerimi aynen oldukları gibi örmeye devam ediyorum. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geçtiğimiz zaman başlangıçtaki uyguladığımız modeli uygulamamız gerekiyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek arttırıyorum. Sonraki 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Aradaki ilmeğimi ters ördüm. Tekrar bir ilmek artırdım. 3 ilmeğimi birlikte düz örerek topladım. Tekrar bir ilmek artırıyorum ve bir ilmek ters örüyorum. İki model arada bitene kadar örgümüz devam edecek. Şimdi buraya ajurlu modelimizi kurmamız lazım. 1 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Sonraki 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. İkinci ilmeğin olduğu yerden tersten girerek 2 ilmeği birlikte topladım. Sağ tarafa yatırmış oldum ilmeğimi. Bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek düz. Bir ilmek artırdım. 2 ilmeği geliş yönünde birlikte düz örerek kestim. Devamında 3 ilmeğimi düz örüyorum. Burası aradaki ajurlu modelimiz. Tekrar 2 model uygulamamız lazım. Bir ilmek ters örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. 3 ilmeği birlikte toplayıp tekrar bir ilmek artırıyoruz. Aradaki ters ilmeğimi ördüm. Modelimi tekrarlayarak sıramı tamamladım. Lastiği tamamladıktan sonra üst modele geçme sıramız, tekrar yeni modeli uygularken aynı anda ajurlu modeli de kurmaya başlamamız gerekiyor. Örgümün arka tarafındayım. Ara modelimi 3 ilmek ters, 1 ilmek düz şeklinde örüyorum. Ajurlu olarak uyguladığım 11 ilmeğimi ise ters örerek devam etmem gerekiyor. Tekrar ara modelimize geçtiğimiz zaman 3 ilmek ters, 1 ilmek düz şeklinde devam ediyoruz. Örgümün ön tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ara modelimi uygulamıyorum. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki bir ilmeğimi ters. Tekrar 3 ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki bir ilmeğimi ters. Burası ara modelimiz. Şimdi ajurlu bölüme geçtik. 2 ilmek düz ördüm. Sonraki 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. İkinci ilmeğin olduğu yerden tersten girerek ikisini topluyorum. Sonra hemen bir ilmek artırıyorum. Ortadaki 3 tane ilmeğimi düz ördükten sonra tekrar bir ilmek artırıyorum ve 2 ilmeği geliş yönünde kesiyorum. 2 ilmek daha düz ördükten sonra ajurlu bölümü tamamlamış oldum. Sonrasında bir ilmek ters, 3 ilmek düz şeklinde ara modelimi örüyorum. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Ara modelimin olduğu bölümü 3 ilmek ters, 1 ilmek düz şeklinde devam ediyorum. Ajurlu olan ana model bölümündeki 11 ilmeği ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. Bir ilmek doluyorum. Aradaki ters ilmeğimi ördüm. Tekrar bir ilmek artırıp 3 ilmeği birlikte topluyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum ve ters ilmeği örüyorum.
Ajurlu bölüme geçtiğim zaman bir ilmek düz ördüm. Kalan 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. İkinci ilmeğin olduğu yerden tersten girerek bu 2 ilmeği topladım. Bir ilmek artırdım. Aradaki 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar bir ilmek artırdım. 2 ilmeği birlikte düz örerek kestim. V şeklinde açılan bir ajur elde ediyoruz. Tekrar bir ilmek düz ördükten sonra ara modelime geçiyorum. 2 tane olan ara modelimi uygulayarak sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi düz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters. Tekrar 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters. Burası ara modelim. Ajurlu modelimde son 2 ilmeğim kaldı. Bunların yönünü çeviriyorum. İkinci ilmeğin olduğu yerden girerek topluyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. Sonraki 7 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. 2 ilmeği birlikte topluyorum. Devamında bir ilmek ters, 3 ilmek düz şeklinde sıra boyunca örüyorum. Arka tarafta ilmekleri aynen oldukları gibi örerek sıramızı tamamlıyoruz. İlmeklerimi aynen arka tarafta örerek tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzünde tekrar örgüye başladığım zaman başlangıçtaki ajur modelini burada tekrar açmam gerekiyor. Hemen ikinci modelin başlangıcını görerek videomuzu bitirelim. Kenara ilmeğini örmeden aldım. Önce bir ilmek artırıyorum. 3 ilmeği birlikte topluyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Aradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. 3 ilmeğimi topluyorum. Tekrar bir ilmek artırarak aradaki ilmeği ters örüyorum. Ajurlu bölüme geçtim. 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. 4. ve 5. ilmeğin yönünü çeviriyorum. 5. ilmeğin olduğu yerden tersten girerek topluyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. Arada bir tane düz ördüm. Tekrar bir ilmek artırıp 2 ilmeği birlikte topluyorum. Devamında 3 tane ilmeğimi düz örerek bu şekilde yeni bir açılıma başlamış oluyorum. Herkesin yapacağı kadar basit ve çabuk üreyen, fazla ip yemeyen bir yelek modeli oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese kolay gelsin.